İyi fikir bulma. İyi bir fikir için neler vermeye hazırız? Günlerce uğraşır, yüzlercesini çöpe attıktan sonra belki bir tanesi yaşamaya hak kazanır. Oysa bulduktan sonra ne kadar da basit görünür o fikir. Beynimizin mevcut malzemelerini kullanarak onlardan sonsuz kombinasyonlar yaratabilmek için uyguladığı içgüdüsel yöntemi biraz daha anlamamızı sağlıyor. Bu beyin denen müammanın sadece %4'ünü kullandığımızı ve geriye kalan %96'sının hala bir sır olduğunu düşünürsek, sahip olduğumuz bu %4'ü ile nasıl iyi fikir bulabiliriz? Fikir nedir? Fikirleri nasıl yakalayacağımıza gelmeden önce, fikirlerin ne olduğunu tartışmalıyız. Çünkü eğer bir şeyin ne olduğunu bilmezsek, nasıl olur da daha fazlasına erişebiliriz? Fikir öylesine bariz bir şeydir ki, biri tanımlamasını yaptığında nasıl olup da kendi kendinize bunu düşünemediğinize şaşarsınız. Bir fikir, bir durumun bütün yönlerini kapsar ve onu yalınlaştırır. Öncülünün ne olduğu görülemeyen yeni bir şeydir. Sıradan insanlar da her gün birçok parlak fikir bulurlar. Her gün bir şeyler yaratır, keşfeder ve bulurlar. Her gün paralarını biriktirmek, satışları yükseltmek, çocuklarını eğitmek, üretimi artırmak, maliyetleri düşürmek, işlerini daha iyi ya da daha kolay ya da daha ucuza çıkartmak için farklı yöntemler keşfederler. Yaratıcı beyin, alışılmadık benzerlikleri görebilen beyindir. İyi fikirleri yakalayanlar, o fikirlerin var olduğunu bilirler ve onları bulabileceklerini de bilirler, fikir yakalayamayanlar ise, o fikirlerin var olduğunu bilmezler ve onları bulabileceklerini de bilmezler. Fikirlerin var olduğunu bilin. Bazı insanların her zaman fikirlerle dolu olmasının nedenlerinden biri de budur. Fikirlerin oralarda bir yerlerde olduğunu bilirler. Fikri yaratmak konusunda doğal bir yeteneğimiz olduğunu farz edersek, bu bizi şu pratik soruyla karşı karşıya bırakır. Bu yeteneği geliştirmenin yolları nelerdir? Bilinmesi gereken en önemli şey belirli bir fikrin nerede aranacağı değil, bütün fikirlerin üretiminde kullanılan yöntem konusunda zihnin nasıl eğitileceği ve bütün fikirlerin kaynağında bulunan ilkelere nasıl hakim olunacağıdır. Fikir üretmekte sınırsız olun. Bir gün öğretmen öğrencilerini sınıftaki bir duvarın önüne dizer ve onlardan kağıttan uçaklar yapıp karşı duvara fırlatmalarını ister. Yaklaşık 6,5 metre uzağa. Her türlü uçak yapmayı denerler ama o uzaklığa fırlatmayı bir türlü başaramazlardı. Sonunda öğretmen der ki, "Tamam çocuklar, şimdi gözlerinizi dört açın da bakın nasıl fırlatılır." Sonra da eline aldığı kağıt parçasını buruşturup golf topu büyüklüğüne getirip karşı duvara fırlatır. Ve şöyle der, "Kim demiş kağıt uçaklar ille de uçağa benzer diye? Neden hiç kimse bunu yapmadı?" Bunun nedeni öğrencilerin kendilerini sorunu çözmekte sınırlandırmalarıdır. Oysaki, öğretmen onları sorunu çözmekte sınırlamamıştır. Yani kendimize bir fikir bulma ve yaratıcılıkta herhangi bir gereksiz sınır koymamalıyız. Eğer kendinize asla fikir üretmediğinizi söylerseniz, asla üretemezsiniz. Tersine, her gün kendi kendinize, fikirlerle dolu olduğunuzu, fikirlerin kafanızdan tıpkı suyun pınardan fışkırdığı gibi fışkırdığını söyleyin. Herkes temelinde aynı şeyi söylüyor. Kendi hakkınızdaki düşüncelerinizi değiştirmekte, yaşamınızı da değiştirebilirsiniz. Yaratıcı beyin her türlü baskıdan, sınırdan özgür olmalı, çözümü dilediği yerde arayıp keşfedebilmeli. Ve bunu söyleyenlerin hepsi de yerden göğe kadar haklı. Kabul edin. Bir kere fikirlerin var olduğuna ve onları bulacağınıza inanırsanız, büyük bir dinginliğe bürünürsünüz. Zaman için endişelenmeyin. Her ne kadar bazı fikirleri yakalamak diğerlerine göre zaman alsa bile, bir fikri yakalamak tuhaf bir şekilde zamana bağlı değildir.
iş yerlerine ya da programlara, hatta iş yüküne de bağlı değildir. Bir fikri yemek yerken de arayabilirsiniz, duş alırken ya da köpeğinizi yürüyüşe çıkarttığınızda da. Hatta arabanızı çalıştırdığınız ya da ışığı açtığınız anda bile yakalayabilirsiniz onu. Albert Einstein, en mükemmel fikirlerinin tıraş olduğu anda aklına geldiğini söyler. Bir fikri yakalamak, onun varlığına duyduğunuz inanca bağlıdır. Sizlere 30 santim genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda çelik bir çubuk hayal etmenizi istiyorum. Diyelim ki bu çelik çubuk 30 katlı bir binanın damından caddenin karşı tarafındaki 30 katlı bir başka binanın damına uzatılmıştır. Eğer bu çubuğun üzerinden yürüyerek öteki binaya geçebilirseniz, size $100 verecekler. Eğer çoğu insan gibiyseniz, unut gitsin dersiniz. Daracık bir çubuk üzerinden yürümek, hem de 30 kat yükseklikte. Olur mu hiç? Fakat öteki binanın damında 12 haftalık bebeğinizin olduğunu söylerlerse. Eğer siz de herkes gibiyseniz, hemen yürümeye başlarsınız. Sadece bununla kalmayacak, belki de büyük bir rahatlıkla yürüyecek ve incecik köprüyü hiç zorlanmadan, kolayca geçeceksiniz. Neden bu kadar farklı davrandınız? Görev çubuk üzerinde yürümek değişmedi ki. Farklı davrandınız çünkü hedefiniz değişti. İlkinde hedefiniz düşmemekti. İkincisinde ise hedefiniz artık bebeğinizi kurtarmak oldu. İlkinde oraya ulaşmakla ilgileniyordunuz, ayağınızı nasıl yerleştirecektiniz, denge için kollarınızı nasıl tutacaktınız, adımlarınız ne uzunlukta olmalıydı. İkincisinde ise bunların hiçbirini aklınıza bile getirmediniz. Bütün düşündüğünüz, bütün aklınızdan geçen bebeğinizi kurtarmaktı. Bu yüzden de beyniniz otomatik olarak, oraya erişmek için bedeninizin nasıl hareket etmesi gerektiğini buldu. Aynı şekilde, eğer beyninizi hedeflere kilitlerseniz, örneğin fikir bulmaya beyninizde onlara nasıl erişeceğinizi bulup çıkartır. Eğer fikirlere erişmek istiyorsanız, onlara erişmiş olduğunuzu hayal edin. İş dünyasında ödül kazananların çoğu, yeni fikirlerle ortaya atılanlardır. Yeni fikirlerle ortaya atılabilmenin yollarından biri de çocuk gibi düşünebilmektir. Bu nedenle, bundan sonra çözülecek bir sorununuz ya da yakalamak istediğiniz bir fikir olduğunda kendi kendinize sorun, 6 yaşında olsam bu sorunu nasıl çözerdim? Her şeyle ilgilenin, kendi kendinize sorun, bu neden böyle, şu neden böyle, emin olun ki, birçok fikir meraktan ortaya çıkar. Fikriniz reddedilirse bunu yenilgi olarak görmeyin. Belki de daha iyi fikir bulmaya bir fırsattır. Fikrinizin bir şekilde işlemediğini bilseniz bile en azından neyin işlemediğini bulmuş olursunuz ve bu da sizin işe yarayacak yeni bir fikir bulmanıza yardımcı olacak. Bu olgu, Edison'a gerçekten de yardımcı olmuştu. Ampul yapmak için işe yarayan fikri bulmadan önce binlerce fikir denemişti. Bu nedenle fikrinizin yolun sonu olduğunu düşünmeyin. Yeni bir başlangıç olarak düşünün.